Ders bir fitness hedefleri. Fitness hedeflerimize birlikte ulaşmaya kararlıyız. Anlaştık, başaracağız. Kesinlikle. Bir antrenman partnerinizin olması, motive kalmanızı ve kararlı olmanızı çok daha kolaylaştırır. Evet, birbirimizi yeni fitness seviyelerine ulaşmak için zorlayabiliriz. Kesinlikle. Birlikte belirli hedefler belirlemek, ilerlememize odaklanmamıza yardımcı olabilir. Antrenmanlarımızı takip etmemiz ve ulaştığımız kilometre taslarını kutlamamız gerektiğini düşünüyorum. Harika bir fikir. Moralimizi yüksek tutacak ve ne kadar yol kat ettiğimizi hatırlatacak. Ayrıca, rutinimize eğlenceli aktiviteler eklemek onu daha keyifli hale getirebilir. Katılıyorum. Farklı dersler veya açık hava aktiviteleri deneyelim ki her şey taze kalsın. Bu yolculuk için çok heyecanlıyım. Bu yolda birbirimize kesinlikle destek olabiliriz. Ders 2. Bağlantılarda özgünlük. Herkes sadece kendisi olmalı ve ortak ilgi alanları bulmalıdır. Bağ kurmada samimiyet anahtardır. Kesinlikle. İnsanlar samimi olduğunda daha rahat ve açık bir atmosfer oluşur. Evet, daha derin sohbetlere ve daha güçlü ilişkilere olanak tanır. Kesinlikle katılıyorum. Gerçek ilgi alanlarını paylaşmak anlamlı bağlara yol açabilir. Kesinlikle. Kendilerini açıkça ve dürüstçe ifade eden insanlarla tanışmak çok ferahlatıcı. Evet, aynı zamanda başkalarının da kendileri olmalarını teşvik ediyor ve olumlu bir ortam yaratıyor. Başkalarıyla etkileşimlerimizde her zaman özgün olmaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Özgünlük yalnızca güven oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda sosyal deneyimlerimizi de zenginleştirir. Bu konuda aynı fikirde olmamıza sevindim. Güçlü ilişkiler kurmak için bu şart. Ders 3. Konferans heyecanı. Günaydın. Bu hafta sonu toplum merkezindeki konferansa mı katıldınız? Evet, öyle. Konuşmacılar ve ele alacakları konular için gerçekten heyecanlıyım. Ben de. Alanımızdaki diğer kişilerle öğrenmek ve iletişim kurmak için harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Çeşitli oturumlar değerli içgörüler ve ilham sağlayacaktır. Evet, aktif olarak katılabileceğimiz atölyeleri sabırsızlıkla bekliyorum. Katılıyorum. Becerilerimizi geliştirmenin ve benzer düşünen insanlarla tanışmanın harika bir yolu. İlgimizi çeken oturumlara mutlaka katılalım ve notlar alalım. Kesinlikle. Sonrasında öğrendiklerimizi birbirimizle paylaşmak için heyecanlıyım. Konferansın başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Çok zenginleştirici olacak. Ders 4. Firin lezzetleri. Firinden bir şey ister misin? Taze ekmekleri ve harika kokan pastaları var. Evet, taze ekmek yemeyi çok isterdim. Sıcak, çıtır ekmeğin tadından daha güzel bir şey yok. Kesinlikle katılıyorum. Sandviçlerde veya sadece tereyağıyla birlikte tüketmek için mükemmel. Kesinlikle. Daha sonra tatlı olarak bir iki tane de pasta alabilirim. Kulağa harika geliyor. Birkaç tane de pasta alacağım mutlaka karşı konulmaz. Evet, arada sırada kendimize bir iyilik yapmak güzeldir. Kesinlikle.
Özel ürünlerine mutlaka göz atalım. Genellikle mevsimsel lezzetler oluyor. Harika fikir. Bugün ne gibi lezzetli seçenekler sunacaklarını görmek için sabırsızlanıyorum. Firina yapacağımız bu gezi çok ödüllendirici olacak. Ders 5 Balkabağı Oymacılığı. Yüzünü bıçakla oyduk ve jacık olan ternimiz komik görünüyor. Kulağa eğlenceli geliyor. Balkabağı Oymacılığı'nın ne kadar yaratıcı olabileceğini çok seviyorum. Evet, kişiliğimizi ifade etmenin ve gülmenin harika bir yolu. Kesinlikle. Her cacık olan term, özellikle de ilginç yüz ifadeleriyle bir hikaye anlatıyor. Katılıyorum. Farklı insanların tasarımlarına nasıl yaklaştıklarını görmek her zaman eğlencelidir. Evet, en güzel yanı da onları geceleri yakmak, onlara hayat veriyor. Kesinlikle. Mumun içindeki ısık titrediğinde bizimkinin nasıl göründüğünü görmek için sabırsızlanıyorum. Cadılar Bayramı dekorasyonlarımızın en önemli parçası olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Balkabağı oymayı her yıl gelenek haline getirelim. Ders 6 Topluluk etkisi. Saldırı haberleri yayıldıkça en çok etkilenen kesimlerin basında çocuklar ve yaşlılar geliyor. Evet, bu tür krizler sırasında savunmasız kesimlerin acı çektiğini görmek yürek parçalayıcı. Kesinlikle. Çoğu zaman sonuçların yükünü onlar çekiyor ve bu da oldukça endişe verici. Katılıyorum. Zor zamanlarda toplumsal destek ve yardımlaşmanın gerekliliğini vurguluyor. Evet, onların mücadeleleri hakkında farkındalık yaratmak daha fazla yardım ve kaynağa yol açabilir. Kesinlikle. Toplulukların bir araya gelip ihtiyaç sahiplerine destek olması şart. Loading. Kesinlikle. Her küçük yardımın faydası olur ve dayanışma ruhunu besler. Bunu tartıştığımıza sevindim. Bilgili ve proaktif kalmak önemli. Ders 7 Sıradisi kesifler. Ama bana daha da açmamı söyledi. Kısa süre sonra bir şeyi kaçırıp kaçırmadığımı görmek için etrafı karıştırmaya başladı. Kulağa ilginç geliyor. Neyi ortaya çıkarmaya çalışıyordun? Tavan arasında bulduğum eski bir sandığı inceliyordum ve içi ilginç eserlerle doluydu. Vay canına. Eski sandıklar ne kadar eşsiz hazineler barındırabiliyor. İçlerini karıştırmak heyecan verici olmalı. Evet, bilmediğim bir geçmişe ait hikayeler anlatan bazı eski mektuplar ve fotoğraflar buldum. Harika. Sanki kendi evinizde tarihin bir parçasını keşfediyorsunuz. Kesinlikle. Bu, o eşyalarla ilgili hikayeleri ve anıları takdir etmemi sağladı. Bayılıyorum buna. Nesnelerin bizi geçmişimize nasıl baklayabildiği inanılmaz. Katılıyorum. Bence evlerimizde daha fazla gizli köşeyi keşfedip neler bulabileceğimize bakmalıyız. Ders 8 Becerileri geliştirme. Kişisel ve profesyonel gelişimim için iletişim ve liderlik becerilerimin önemli olduğuna inandığım için kendimi geliştirmek istiyorum. Kulağa harika bir hedef gibi geliyor. Etkili iletişim, ilişkilerinizi ve ekip çalışmanızı gerçekten geliştirebilir. Kesinlikle. Güçlü liderlik becerilerinin başkalarına ilham vermeye ve olumlu bir ortam yaratmaya yardımcı olabileceğini düşünüyorum.
Evet, iyi bir iletişimci olmak fikirlerinizi açık ve güvenli bir şekilde ifade etmenize olanak tanır. Kesinlikle. Bu becerileri geliştirmek için herhangi bir özel yöntem düşündünüz mü? Hem iletişim hem de liderlik eğitimine odaklanan atölyeleri ve çevrimiçi kursları araştırıyorum. Harika bir fikir. Grup tartışmalarına veya topluluk önünde konuşma etkinliklerine katılmak da çok faydalı olabilir. Katılıyorum. Gerçek hayattaki durumlarda pratik yapmak özgüveninizi artırabilir ve yeteneklerinizi geliştirebilir. Birlikte bazı kaynaklar bulalım. Bunun üzerinde ekip olarak çalışmanın motive edici olacağını düşünüyorum. Ders 9. Cacık Lanternlar. Cadiler, bayramı, aksamı, inanılmaz derecede yaratıcı ve benzersiz olan bu Judge lanternlerden çok sayıda görebilirsiniz. Evet, insanların bunları nasıl eğlenceli ve ürkütücü yüzlere dönüştürdükleri gerçekten büyüleyici. Kesinlikle. Her biri ayrı bir hikaye anlatıyor ve topluluğun sanatsal yeteneklerini görmek harika. Katılıyorum. İçerisindeki mumların parıltısı karanlıkta onları gerçekten canlandırıyor. Evet, mahallede tam bir senlik havası yaratıyor. Oymacılık geleneğine katılmayı seviyorum. Arkadaşlarımla ve ailemle her zaman eğlenceli bir aktivite oluyor. Ben de. Bu yıl bir Balkabagi oyma gecesi planlayalım ki, akılda kalıcı tasarımlar yaratabilelim. Kulağa harika geliyor. Cacık lanternlerimizle ne kadar yaratıcı olabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Sabırsızlanıyorum. Cadiler bayramını birlikte kutlamanın harika bir yolu olacak. Ders 10. Proje planlaması. Anlaştık. Projemizin sonraki adımlarını ve son tarihlerini tartışmak için de zaman ayırmalıyız. Evet, ilerlemek için net bir plana sahip olmak bizi doğru yolda tutmak için çok önemlidir. Kesinlikle. Son tarihler belirlemek, zamanımızı etkili bir şekilde yönetmemize ve ilerlememizi sağlamamıza yardımcı olacaktır. Katılıyorum. Ayrıca her ekip üyesine bir sorumluluk duygusu da sağlıyor. Evet, projeyi daha küçük görevlere bölmek onu daha yönetilebilir hale getirebilir. Harika bir fikir. Yol boyunca küçük zaferleri kutlamamızı sağlıyor. Kesinlikle. Süreci daha sorunsuz hale getirmek için görevleri belirleyip sorumlulukları atayalım. Harika bir plan. Sağlam bir yapıyla verimli bir şekilde çalışabileceğimizi düşünüyorum. Hedeflerimizi net bir şekilde belirlediğimizde, hedeflerimize başarıyla ulaşacağımıza inanıyorum. Ders 11. Kaleyi ziyaret etmek. Kulağa ilginç geliyor. Öyleyse, kasabadaki ünlü Sato'yu ziyaret etmelisiniz. Gerçekten tarihi bir dönüm noktası. Çok isterim. Bana bu konuda neler anlatabilirsin? İlginç bir geçmiş olduğunu duydum. Kesinlikle. Kalenin tarihi birkaç yüzyıla dayanıyor ve göz alıcı mimarisi ve güzel bahçeleriyle tanınıyor. Kulağa harika geliyor. Tepeden manzaranın ne kadar nefes kesici olduğunu hayal edebiliyorum. Evet, çevredeki alanın panoramik manzarası muhteşem, özellikle gün batımında. Görmek için sabırsızlanıyorum. Rehberli turlar var mı? Evet, kalenin tarihi ve efsaneleri hakkında bilgi veren rehberle turlar düzenliyorlar. Kulağa harika geliyor. Tarihi yerlerin ardındaki hikayeleri öğrenmeyi çok seviyorum.
En kısa zamanda ziyaret etmeyi planlayalım. Keşfetmekten keyif alacağınızı düşünüyorum. Ders 12. Toplu taşımayı iyileştirme. Şehir içi ve şehirlere toplu taşımanın iyileştirilmesinin hareketliliği artırmak için önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Verimli toplu taşıma, trafik sıkışıklığını azaltmada önemli bir fark yaratabilir. Evet ve bu durum daha fazla insanın yalnızca arabalara güvenmek yerine toplu taşımayı kullanmasını teşvik ediyor. Kesinlikle. Toplu taşıma sistemleri güvenilir ve erişilebilir olduğunda daha fazla insanın bunlardan yararlanma olasılığı artar. Ayrıca karbon emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olarak daha sağlıklı bir çevreye katkıda bulunabilir. Evet, sürdürülebilirlik günümüzde şehir planlamasında önemli bir faktör. Bunun iyi örneklerini gördünüz mü? Evet. Bazı şehirler bisiklet yollarını toplu taşımayla bütünleştiriyor ve böylece insanların ulaşım türleri arasında geçiş yapması kolaylaşıyor. Harika bir fikir. Daha aktif bir yaşam tarzını teşvik ediyor ve araçlara olan bağımlılığı azaltıyor. Kesinlikle. Toplumumuzda toplu taşıma iyileştirmeleri için savunuculuğumuzu sürdürelim. Ders 13. Quebec'in Fransız kültürü. Quebec, Kuzey Amerika'da çok özel olan Fransızca konuşmaya ve Fransız kültürünü sürdürmeye devam etti. Evet, İngilizce konuşulan bölgelerle çevrili olmalarına rağmen dillerini ve geleneklerini nasıl korudukları gerçekten büyüleyici. Kesinlikle. Quebec'i diğer eyaletlerden ayıran çok zengin bir kültürel doku yaratıyor. Bayılıyorum. Fransız kültürünü kutlayan festivalleri bizzat deneyimlemek muhteşem olmalı. Gerçekten öyle. Quebec Karnavali gibi etkinlikler, Quebec kültürünün canlılığını sergiliyor. Katılmayı çok isterim. Yerel gelenekleri kavramanın harika bir yolu. Kesinlikle. Ayrıca yemekler, müzik ve sanat, bölgenin kendine özgü etkilerinin bir yansıması. Evet, bu mirası kutlamak ve onurlandırmak önemlidir. Katılıyorum. Gelin, Quebec'in zengin kültürünü keşfetmek ve tadını çıkarmak için birlikte bir gezi planlayalım. Ders 14. Kayıp cüzdan deneyimi. Çok şanslıyım. Bir keresinde otobüste cüzdanımı kaybetmiştim ama neyse ki biri bana geri verdi. Vay canına, ne kadar rahatlatıcı. İnsanların bazen ne kadar dürüst olabildiklerine şaşırıyorum. Biliyorum. Gittiğini fark ettiğimde çok endişelenmiştim ama geri almak büyük bir rahatlama oldu. Kesinlikle. İnsanlar doğru olanı yaptığında insanlığa olan inancınız tazelenir. Kesinlikle. Sanırım bu deneyim bana eşyalarıma daha dikkatli olmam gerektiğini öğretti. Evet, ayrıca yabancıların nezaketini de takdir etmenizi saklar. Kesinlikle. Artık elimden geldiğince başkalarına iyilik yapmaya çalışıyorum. Harika bir düşünce yapısı. Tıpkı o kişinin sana yaptığı gibi sen de her zaman nezaket yaymayı unutma. Katılıyorum. Küçük hareketler büyük fark yaratabilir. Ders 15. Selale turu. Luadin, Kulağa harika geliyor. Özellikle yakından bakınca nefes kesici olduklarını duydum. evet, suyun Asagea dobro düşüş sesi büyüleyici ve manzara inanılmaz.
Görmek için sabırsızlanıyorum. Fotoğraf çekmek için güzel yerler var mı? Kesinlikle. Fotoğraflar için muhteşem fonlar oluşturan birçok bakış açısı mevcut. Harika. Seyahat ederken güzel anları yakalamayı çok seviyorum. Evet ve kalabalıktan kaçmak için sabah erken gitmeyi planlamamız gerektiğini düşünüyorum. Harika fikir. Hem daha huzurlu bir deneyim olur. Maceramız için bir tarih belirleyelim. Bayılacağınıza eminim. Ders 16. Beklerken atıştırmalık. Belki beklerken bir şeyler yiyebiliriz. Kulağa nasıl geliyor? Kulağa hoş geliyor. Bir şeyler atıştırıp biraz rahatlamak her zaman iyidir. Kesinlikle. Yakınlarda keşfedebileceğimiz harika yerel mekanlar olabilir. Evet, yerel yemekleri denemek her zaman başlı başına bir maceradır. Katılıyorum. Gezimizin genel deneyimine katkıda bulunuyor. Yola çıkmadan önce birkaç öneriye göz atalım. Harika bir plan. Yeni ve lezzetli bir şey keşfetmek için heyecanlıyım. Ben de beklerken vakit geçirmenin eğlenceli bir yolu olacak. Ne bulacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 17. Uzaktan çalışmanın değeri. Uzaktan çalışmanın değeri ve etkinliği bu dönemde daha da belirginleşti. Katılıyorum. Şirketlerin bu yeni çalışma biçimine nasıl uyum sağladığını görmek ilginç oldu. Evet, birçok insan evde de en az evdeki kadar, hatta daha da üretken olabildiklerini keşfetti. Kesinlikle. Daha fazla esnekliğe olanak tanır ve daha iyi bir iş-yaşam dengesine yol açabilir. Kesinlikle. Sanırım bu digisim, geleneksel ofis ortamlarına bakış açımızı değiştirdi. Evet, birçok işverenin uzaktan çalışma seçeneklerini benimsemesi harika. Katılıyorum. Günlük ise gidip gelme imkanı olmayan kişiler için fırsatlar yaratıyor. Kesinlikle. İyi yönetilirse hem çalışanlar hem de işverenler için kazan kazan durumudur. Uzaktan çalışmanın faydalarını ve zorluklarını araştırmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ders 18. Tarihsel farkındalık. İkinci olarak, en sevdiğim dostlarım olan sanatçılara ve kadın hakları savunucularına, anlatıyı kontrol altına almak için verdiğiniz tüm mücadelelere sesleniyorum. İlginç bir bakış açısı. Hareketleri toplumun şekillenmesinde çok önemli bir rol oynadı. Kesinlikle. İlerleme için yaptıkları sıkı çalışmayı ve fedakarlıkları takdir etmek önemli. Evet, onların mücadelelerini anlamak, bugün sahip olduğumuz hakların değerini anlamamıza yardımcı oluyor. Katılıyorum. Eşitlik için mücadele etmeye devam ederek onların miraslarına saygı göstermeliyiz. Kesinlikle. Topluluklarımızda değişim ve farkındalık için çaba göstermeye devam etmek hayati önem taşıyor. Evet, onların hikayelerini paylaşmak gelecek nesillere mücadeleyi sürdürmeleri için ilham verebilir. Bu fikri çok beğendim. Katkılarını öne çıkaracak bir tartışma veya etkinlik planlayalım. Kulağa harika geliyor. Katilen herkes için güçlendirici bir deneyim olacak. Ders 19. Kaygısız yaşam. Gençlik, sorumluluklarınızı yerine getirdiğiniz sürece, insan hayatının en kaygısız dönemlerinden biri olarak bilinir. Doğru.
Özgürlüğün tadını çıkarırken görevlerimizin de bilincinde olmak önemli. Kesinlikle. Eğlence ve sorumlulukları dengelemek, tatmin edici bir hayata yol açabilir. Evet ve bu kaygısız anlar çoğu zaman en güzel anıları yaratır. Katılıyorum. Önemli olanı gözden kaçırmadan bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmek. Kesinlikle. Bu deneyimleri değerlendirmeli ve büyüdükçe onlardan ders çıkarmalıyız. Evet, ve bu anları paylaşacak iyi dostlarınızın olması her şeyi daha da güzel kılıyor. Kesinlikle. Bir saat varken daha fazla macera planlayalım. Kesinlikle katılıyorum. Hayatımızın bu döneminin tadını çıkarmanın harika bir yolu olacak. Ders 20. Sokak yemeği macerası. Merhaba, buradaki sokak yemeklerinin harika olduğunu duydum. Siz denediniz mi? Evet, öyle yaptım. Sokaktaki bir satıcıdan lezzetli tacolar aldım ve harikaydılar. Kulağa inanılmaz geliyor. Her zaman otantik sokak tacolarını denemek istemişsindir. Onları bu kadar özel kılan neydi? Lezzet doluydu ve üzerindeki malzemeler o kadar tazeydi ki sanki şehrin gerçek tadını almış gibiydiniz. Bayılıyorum buna. Sokak yemekleri, normal restoranlara kıyasla çok zaman çok farklı bir havaya sahip oluyor. Kesinlikle. Rahat ortamın onu daha da keyifli hale getiren bir yanı var. Kesinlikle katılıyorum. Buraya kadar gelmişsen sokak lezzetlerini daha fazla keşfetmeye çalışalım. Kesinlikle. Başka hangi mutfak lezzetlerini keşfedebileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Çok eğlenceli bir macera olacak. Her şeyi tatmak için sabırsızlanıyorum. Ders 21. Öğretim ödülleri. Çok fazla öğrencim yok. Eskisi kadar çok değil ama yine de ders vermeyi çok ödüllendirici buluyorum. Gerçekten takdire sayan. Öğretmenlik, öğrenci sayısı ne olursa olsun çok önemli ve etkili bir meslek. Kesinlikle. Her öğrenci kendine özgü bakış açısıyla geliyor ve bu da deneyimi de gerlikliyor. Evet, hatta küçük bir sınıf bile daha yakın bir bak ve daha kişiselleştirilmiş bir öğrenmeyi teşvik edebilir. Kesinlikle. Bu, onların bireysel ihtiyaçlarına odaklanmamı ve büyümelerine yardımcı olmamı sağlıyor. Vaadin. Evet ve bir kavramı nihayet anladıkları anlar her şeye değer. Kesinlikle katılıyorum. İster öğretmenliğin özü, ister o aydınlanma anlarıdır. Sınıflarımızın büyüklüğü ne olursa olsun, öğrencilerimiz üzerinde yaratabileceğimiz etkiyi kutlayalım. Ders 22. Ev dekorasyonu. Dobro renkler ve dekorasyonla bir oda daha geniş ve aydınlık görünebilir. İşte bu akıllıca. Kesinlikle. Açık renkler mekanda ferahlık hissi yaratarak odanın ferah ve havadar görünmesini sağlar. Evet, ayna eklemek isigin tüm alana yansımasını sağlayarak bu etkiyi artırabilir. Kesinlikle. Doğru yere yerleştirilmiş aynaların bir odanın atmosferini nasıl değiştirebildiğini seviyorum. Elinizde hangi renkleri kullanmak istediğinizi hiç düşündünüz mü? Ben daha çok pastel tonlara yöneliyorum. Sakinleştirici bir ortam yaratıyor. Sizce de öyle değil mi? Kesinlikle. Yumuşak renkler mekanın sıcak ve davetkar görünmesini sağlar.
Evet, ayrıca alanı en iyi şekilde değerlendirebilmek için mobilya yerleşimini de göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Harika fikir. Odalarımızdan en iyi şekilde yararlanmak için bazı düzen seçenekleri üzerinde beyin fırtınası yapalım. Ders 23 Cadiler Bayramı ziyareti. Ön verandamda duran kapı, küçük bir hayalet ve sevimli bir cadı. Çok tatlı görünüyor. Yaratıcı süslemelerin Cadiler Bayramı ruhuna nasıl katkıda bulunabileceğini seviyorum. Kesinlikle. Mahallenin her yerinde senlik havası estiriyor ve şeker toplayanlar için davetkar bir ortam yaratıyor. Evet, farklı kostümleri ve süslemeleri görmek çok eğlenceli. Bu yıl nasıl giyineceğinizi düşündünüz mü? Klasik cadı rolünde gitmeyi düşünüyorum. Basit ama her zaman ilgi görüyor. Kulağa eğlenceli geliyor. Sanırım ürkütücü bir şey seçeceğim, mesela bir vampir. Harika. Eğlenceli bir fotoğraf fırsatı için kostümlerimizi koordine etmeliyiz. Kesinlikle. Bu Cadılar Bayramı'nda senlikli anları ölümsüzleştirelim. Ders 24 Finansal endişeler. Böylece etkili bir şekilde yönetebiliriz. Bunun mali sonuçları konusunda da endişeliyim. Endişelerinizi anlıyorum. Aldığımız her kararda bütçemizi göz önünde bulundurmamız çok önemli. Evet, özellikle de takip etmezsek maliyetler hızla artabiliyor. Kesinlikle. Önceden planlama yapmak, daha sonra beklenmedik sürprizlerle karşılaşmamızı önlemeye yardımcı olabilir. Katılıyorum. Herhangi bir masrafa hazırlıklı olmak için detaylı bir bütçe yaparım. Kulağa akıllıca geliyor. Net bir finansal plana sahip olmak stresi azaltabilir ve odaklanmamızı sağlayabilir. Evet, ayrıca harcamalarımızı gerçekten önemli olan şeylere önceliklendirmemize de yardımcı olabilir. Kesinlikle. Bence finansal hedeflerimizi birlikte gözden geçirmeliyiz. Ben de katılıyorum. Birlikte sağlam bir plan oluşturalım. Ders 25 Banyo temelleri. Banyoda başka eşyaları da saklıyoruz. Temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu bir ilaç dolabı var. Vadin. Kesinlikle. İlk yardım malzemeleri ve tuvalet malzemeleri gibi şeylere hızlı erişim sağlamak önemlidir. Evet, elimizde ne olduğunu ve nelerin yeniden stoklanması gerektiğini düzenli olarak kontrol etmek iyi bir fikirdir. Katılıyorum. Dolapları düzenli tutmak banyoda oluşabilecek dağınıklığı önleyebilir. Kesinlikle. Ayrıca halihazırda sahip olduğumuz ürünlerin aynısını satın almamızı da önleyebilir. Evet, kategorilere göre düzenlemek ihtiyacımız olanı bulmamızı kolaylaştırabilir. Harika fikir. Banyo malzemelerimizi düzenlemek için bir gün planlayalım. Sabırsızlanıyorum. Temiz bir mekan her zaman ferahlatıcı hissettirir. Ders 26 Moda seçimleri. Az önce çizgili bir tişört aldım. Harika. Artık farklı kıyafetlerle kombinleyebilirsin. Harika. Çizgili gömlekler çok yönlüdür ve kolayca sık veya günlük kullanıma uygundur. Kesinlikle. Hem günlük hem de yarı resmi görünümlere eğlenceli bir dokunuş katabilirler. Evet, sık bir görünüm için kot pantolon veya eteklerle kombinlenebilmelerini de seviyorum. Kesinlikle.
Yeni gömleğin için aklında özel bir kıyafet var mı? Sik bir görünüm için yüksek bel, kot pantolon ve bilekte botlarla kombinlemeyi düşündüm. Kulağa harika geliyor. Asla modası geçmeyen klasik bir kombinasyon. Evet ve bunu ideali takilarla tamamlamak için sabırsızlanıyorum. Bence bu tüm kombini daha da sık hale getirir. Hadi aksesuarlar için bir alışveriş gezisi planlayalım. Ders 27. Dış yasam dengesi. Is ve eğlence arasında her ikisini de etkili bir şekilde dengelemek için önerileriniz var mı? Oda bölücüleri veya perdeler kullanmanın her aktivite için ayrı alanlar yaratabileceğini düşünüyorum. Harika bir fikir. Is ve dinlenmeyi birbirinden ayırmaya yardımcı olur, odaklanmayı kolaylaştırır. Evet, aynı zamanda mekanın estetiğini de artırabilir, daha düzenli hissettirebilir. Kesinlikle. Özel bir çalışma alanına sahip olmak, boş zaman alanlarını konforlu tutarken üretkenliği artırabilir. Katılıyorum. Sadıklı bir isyasam dengesi sağlamak için sınırlar koymak zor. Evet, tükenmişliği önlemeye yardımcı olabilir ve boş zamanlarımızda kendimizi yeniden şarj etmemizi sağlar. Kesinlikle. Yasam alanlarımızı daha iyi dengeleyecek şekilde geliştirmenin yaratıcı yollarını birlikte düşünelim. Sabırsızlanıyorum. Çok verimli bir proje olacak. Ders 28 Spor ilhamı. Borg'un kariyeri İsveçli tenisçiler için bir katalizör oldu. Onun izinden gidenler onu kahramanları olarak gördüler. Gerçekten ilham verici. Tek bir sporcunun tüm bir nesli nasıl etkileyebildiği inanılmaz. Kesinlikle. Başarıları birçok kişiyi İsveç'te tenise ciddi olarak yönelmeye teşvik etti. Evet, bu durum sporda ve diğer alanlarda rol modellerin önemini vurguluyor. Kesinlikle. Birinin en üst seviyede başarılı olduğunu görmek, diğerlerini de daha iyi ulaşmak için çabalamaya itebilir. Katılıyorum. Merasi'nin bugün bile genç sporculara ilham vermeye devam ettiğini görmek büyüleyici. Evet, hayallerimize ulaşmada özverinin ve siki çalışmanın gücünü bize hatırlatıyor. Alanlarında önemli etkiler bırakmış sporcuların daha fazla hikayesini keşfedelim. Bunun için çok heyecanlıyım. Onların yolculuklarından öğrenilecek çok şey var. Ders 29 Yürüyüş parkurları. Güzel patikaları kulağa harika geliyor. Oraya nasıl gidebiliriz? Dogo'dan patikanın basına giden manzaralı bir yol olduğunu düşünüyorum. Bu onu daha da çekici kılıyor. Harika görünüyor. Yol boyunca güzel manzaralar sunan bir yolculuğu seviyorum. Evet, manzaranın fotoğraflarını çekmek için çeşitli noktalarda durabiliriz. Kesinlikle. Deneyimimizi zenginleştirecek ve Doba'nın güzelliğini takdir etmemizi sağlayacak. Ayrıca bu patikalarda yürüyüş yapmak bize Doga'yla bağlantımızı koparıp açık havanın tadını çıkarma şansı verecek. Katılıyorum. Hem enerji depolamak hem de biraz egzersiz yapmak için mükemmel bir yol. Bu macera için bir gün planlayalım. O patikaları keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Unutulmaz bir deneyim olacak. Ders 30 Losyon temini. Los Yağmur. Elbette. Hemen diğer malzemelerle birlikte odana getireceğim.
Harika. Özellikle kuru havalarda elinizin altında losyon bulundurmak sar. Kesinlikle. Cildin nemli kalmasına ve taze kalmasına yardımcı olur. Evet, iyi bir losyonun konforda ne kadar büyük bir fark yaratabildiğini seviyorum. Kesinlikle. Günlük rutinlerimizi büyük ölçüde iyileştirebilecek olan şey ise bu küçük rahatlıklardır. Katılıyorum. Her şeyin düzenli ve kolay erişilebilir olması hayatı çok daha kolaylaştırıyor. Evet, her duruma hazırlıklı olmak her zaman iyidir. Özellikle de seyahat ederken. Vaadin. Tamamdır. Tüm malzemeleri toplayıp tam hazırlıklı olalım. Ders 31. Gezi düşünceleri. Ulaşım konusunda yaşadığımız zorluklara rağmen geziden keyif aldınız mı? Kesinlikle. Bazı aksaklıklara rağmen deneyim inanılmaz derecede ödüllendirici ve unutulmazdı. Kesinlikle katılıyorum. Gördüğümüz manzaralar her türlü zorluğa değdi. Evet, ulaşım beklerken yaşadığımız anlarda gerçekten çok eğlenceliydi. Kesinlikle. Bu sayede sohbet edip kaynaşma fırsatı bulduk ve seyahatimiz daha kişisel bir havaya büründü. Bayılıyorum buna. Bazen en güzel anıları yaratan beklenmedik anlardır. Evet. Ayrıca tanıştığımız yerel halk da çok cana yakindi. Bu da yolculuğumuza ayrı bir tat kattı. Biliyorum. Misafirperverlikleri sayesinde kendimizi hoş karşılanmış hissettik ve deneyimimizi zenginleştirdiler. Bir sonraki seyahatimizi daha iyi ulaşım seçeneklerini göz önünde bulundurarak planlayalım. Ders 32 alışveriş seçenekleri. Mahallemizin yakınındaki alışveriş merkezi nasıl? Alışveriş için birçok seçenek var. Harika görünüyor. Feshedilecek çeşitli mağazalar sunan alışveriş merkezlerini seviyorum. Kesinlikle. Giyimden elektronik'e her şeyi tek bir yerde bulabiliyoruz. Evet, vitrinlere bakmak ve yeni şeyler keşfetmek her zaman eğlencelidir. Ayrıca özellikle indirim zamanlarında genellikle iyi fırsatlar da bulunabiliyor. Kesinlikle. Uygun fiyatlı ürünler yakalamak için mükemmel bir fırsat. Bu hafta sonu alışveriş günü planlayıp bunu denemeli miyiz? Bunu çok isterim. Odaklanmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğinin bir listesini yapalım. Harika fikir. Birlikte neler bulabileceğimizi görmek heyecan verici olacak. Ders 33 Sokak yemeği macerası. Sokak lezzetleri konusunda zengin bir seçkileri var. Kulağa hoş geliyor, değil mi? Mutlaka denemeniz gerekenler listenizde neler var? Tacoları denemek için kesinlikle heyecanlıyım. Bölgenin en iyilerinden olduklarını duydum. Kulağa çok lezzetli geliyor. Gerçek sokak takolarına karşı koymak zor. Aynen öyle. Yöresel tatlıları da merak ediyorum. Çok özel olduklarını duydum. Evet, yemeği tatlı bir sonla bitirmek harika bir fikir. Hadi, ona yer ayıralım. Kesinlikle. Sokak lezzetlerini keşfetmenin gezimizin en önemli anlarından biri olacağını düşünüyorum. Katılıyorum. Yerel kültürü lezzetleriyle deneyimlemenin harika bir yolu. Evet, farklı yiyecekleri denemek beklenmedik lezzetlere yol açabilir.
Orada olduğumuz süre boyunca yerel önerilere dikkat edelim. Ders 34. İletişimde teknoloji. Teknoloji iletişimi kökten değiştirdi. Hatta dünyayı birbirine daha da yakınlaştırdı. Kesinlikle. Farklı ülkelerden insanlarla anında nasıl bağlantı kurabildiğimiz inanılmaz. Evet, görüntülü görüşme gibi araçlar, birbirimizden kilometrelerce uzakta olsak bile aynı odadaymışız gibi hissetmemizi sağlıyor. Katılıyorum. İlişkilerimizi sürdürme ve iş yapma biçimimizi değiştirdi. Kesinlikle. Bilgiye erişimin kolaylaşması, öğrenme ve bilgi paylaşma biçiminizi değiştirdi. Vaadin. Teknolojinin hayatımızdaki iletişimi nasıl etkilemeye devam ettiğini daha fazla araştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Etkilerini anlamak onu daha etkili kullanmamıza yardımcı olabilir. Bu konuyu daha derinlemesine incelemek için heyecanlıyım. Ders 35. Müzikal yetenekler. Ayrıca piyanoyu da çok güzel çalıyor. Okulda müzik dersinde flüt dersi aldım. Harika. Müziğin insanları nasıl bir araya getirebildiği inanılmaz. Katılıyorum. Enstrüman çalmak yaratıcı ifade ve bağ kurmayı sağlıyor. Evet, müzik yeteneklerinin ne kadar çeşitli olabileceğini görmek harika. Kesinlikle. Flüt çalmayı her zaman çok sevdim ama keşke devam ettirseydim. Anlıyorum. Zaman bulmak zor olabilir ama müzik çok doyurucu bir hobi. Evet ve birlikte yerel bir müzik grubuna veya dersine katılmayı düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Kulağa eğlenceli bir fikir gibi geliyor. Birlikte öğrenmek ve becerilerimizi geliştirmek harika olurdu. Olasılıkları keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ders 36. Yürüyüş planları. Yürüyüş heyecan verici olacak. Orta zorlukta bir parkur. Bu yüzden düşüncelerinizi duymayı çok isterim. Kulağa harika geliyor. İyi bir meydan okumayı severim. Özellikle de manzara ödüllendirici olduğunda. Kesinlikle. Ayrıca aktif kalmanın ve aynı zamanda dopamin tadını çıkarmanın harika bir yoludur. Evet, açık havada olmak zihin ve beden için çok canlandırıcı olabilir. Katılıyorum. Maceramız için yanımıza yeterli su ve atıştırmalık aldığımızdan emin olalım. Kesinlikle. Yürüyüşler sırasında susuz kalmamak ve enerjik kalmak çok önemlidir. Ayrıca yürüyüşü daha keyifli hale getirmek için rahat ayakkabılar giymeliyiz. Kesinlikle. Zirveden manzarayı görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Nefes kesici olmalı. Ben de sabırsızlanıyorum. Unutulmaz bir deneyim olacak. Ders 37. Motivasyonunuzu korumak. Hedeflerimize ulaşmak için gerçekçi hedefler belirleyerek ve zamanımızı etkili bir şekilde yöneterek motivasyonumuzu sürekli yüksek tutmamız gerekiyor. Akıllıca bir yaklaşım. Net ve ulaşılabilir hedeflere sahip olmak odaklanmamızı sağlayabilir. Kesinlikle. Büyük hedeflerimizi yönetilebilir adımlara bölmek önemlidir. Evet, ilerlememizi takip etmek, sorumlu ve cesaretli kalmamıza yardımcı olabilir. Katılıyorum. Yol boyunca kazanılan küçük zaferleri kutlamak yolculuğu daha keyifli hale getiriyor. Kesinlikle. Moralimizi yüksek tutmanın ve motivasyonumuzu korumanın harika bir yolu.
Bu süreçte birbirimize destek olalım. Çok büyük fark yaratır. Kesinlikle. Zorluklarımızı ve başarılarımızı paylaşabiliriz. Bu da ikimizi de ilhamlandıracaktır. Birlikte neler başarabileceğimizi görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 38 Mutfak Keşfi. Lezzetler. Yerel mutfağı denemek için önerileriniz var mı? Hint yemekleri harika. Kesinlikle katılıyorum. Hint mutfağındaki baharat ve lezzet çeşitliliği gerçekten inanılmaz. Evet, tereyağlı tavuk ve samosa gibi yemekler her zaman ilgi görüyor. Kesinlikle. Hindistan'ın her bölgesinin kendine özgü spesiyalitelerinin olması çok hoşuma gidiyor. Kesinlikle. Sanırım yeni yemekler keşfetmek için yerel Hint restoranlarını keşfetmeliyiz. Harika bir plan gibi görünüyor. Daha önce denemediğim bir şeyi denemeyi çok isterim. Evet, en iyi deneyimi elde etmek için personelden tavsiye isteyebiliriz. Heyecanlıyım. Yemek kültürün çok önemli bir parçası ve onu yerel olarak denemek bak kurmanın en iyi yolu. Sizinle birlikte leziz Hint yemeklerinin tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ders 39 Yerel Mutfak. Gezimiz sırasında yerel mutfağı keşfetmek için heyecanlıyım. Bu kültürün çok önemli bir parçası. Kesinlikle. Yemekler bize bir yer ve gelenekleri hakkında çok şey anlatabilir. Evet, yerel yemekleri denemek kendimizi bu deneyime kaptırmanın en iyi yollarından biridir. Kesinlikle katılıyorum. Her öğün, lezzet ve hikayelerle dolu yeni bir macera olabilir. Kesinlikle. Sanırım Mardin'imizde popüler yerel lokantalara bakmalıyız. Evet, ayrıca yerel halka en sevdikleri yemek mekanlarını sormayı da düşünmeliyiz. Harika fikir. Turistlerin gözden kaçırabileceği en iyi gizli hazineleri genellikle onlar bilir. Her şeyin tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Çok lezzetli bir yolculuk olacak. Evet, tüm lezzetlere iştahımızı açık tutalım. Ders 40. Yeniden sarş olun ve odaklanın. Yeniden sarş olmak için zaman ayırmak, uzun vadede odaklanmanızı kurmanıza yardımcı olabilir. Kesinlikle. Is ve dinlenme arasında dengeyi bulmak çok önemli. Evet, doğru molalar verilmediğinde tükenmek ve motivasyon kaybı yaşamak kolaydır. Kesinlikle. Gün içinde kısa molalar üretkenliği ve yaratıcılığı artırabilir. Katılıyorum. Masamdan birkaç dakika uzaklaşmanın zihnimi gerçekten tazelediğini fark ettim. Evet, hatta dışarıda kısa bir yürüyüş bile enerji seviyeniz için harikalar yaratabilir. Kesinlikle. Yogun günlerde birbirimizi mola vermeye teşvik etmeyi bir alışkanlık haline getirelim. Harika bir plan gibi görünüyor. Biraz öz bakın çok işe yarar. Bu stratejiyi uygulamaya koymaktan heyecan duyuyorum. İkimize de faydası olacak. Ders 41 Görevleri yönetmek. Ya halletmem gereken çok fazla isim varsa? Son zamanlarda kendimi bunalmış hissediyorum. Bu durumda bunları daha küçük, yönetilebilir görevlere bölmelisiniz. Bu gerçekten yardımcı olabilir. Kulağa iyi bir strateji gibi geliyor. Bazen uzun bir listeye bakmak bile göz korkutucu olabilir. Kesinlikle.
Görevleri daha küçük adımlara böldüğünüzde bunların çok daha ulaşılabilir olduğunu hissedersiniz. Evet ve aslında tek seferde tek bir şeye odaklanmama yardımcı olabiliyor. Kesinlikle. Ayrıca küçük görevleri tamamlamak size bir başarı duygusu verebilir. Bu fikri çok beğendim. İlerlememi görebilirsem devam etmem için bana motivasyon sağlayabilir. Kesinlikle. Gelin bu görevleri etkili bir şekilde organize etmenize yardımcı olacak bir plan oluşturalım. Loading. Ders 42. Huzurlu bir atmosfer yaratmak. Evde huzurlu bir ortam kulağa harika geliyor. Bunu nasıl yaratabiliriz? Harika bir yol da dinekliği gidermek ve alanı düzenlemektir. Bu stresi önemli ölçüde azaltabilir. Mantıklı. Temiz bir çevre çoğu zaman daha berrak bir zihni de yol açar. Evet, birkaç bitki eklemek sakinlik ve doğayla bağlantı hissi yaratabilir. Bu fikri çok beğendim. Bitkiler aynı zamanda hava kalitesini de iyileştirerek mekanı daha sağlıklı hale getirebilir. Kesinlikle. Rahat bir ortam yaratmak için yumuşak ışıklandırmayı da düşünebiliriz. Harika bir düşünce. Sıcak ışıklar odanın havasını gerçekten değiştirebilir. Evet, mavi ve yeşil gibi rahatlatıcı renkleri kullanmak huzura katkıda bulunabilir. Heyecanlıyım. Yasam alanlarımızı dönüştürecek bir plan yapalım. Ders 43. Yüzeyleri düzenleme. Elimin yüzeyleri çok çabuk kirlenebiliyor. Bir çözüm bulmam gerekiyor. Kesinlikle anlıyorum. Yüzeyleri temiz tutmak, bir alanın ne kadar düzenli hissettirdiği konusunda büyük bir fark yaratabilir. Kesinlikle. Ayrıca eşyaları düzenli tutmaya yarayan uzun bir kordonu olanını da gördüm. Kulağa kullanısı geliyor. Uzun bir kablo düzenleyici kabloların birikmesini önleyebilir. Evet, çalışma alanıma da hoş bir dokunuş katabilir. Kesinlikle. Eşyalarınızı düzenli tutmanıza yardımcı olacak sık tepsiler ve sepetler de mevcut. Bu fikri çok beğendim. Hem düzenli olacak hem de dekoru güzelleştirecek. Evet, evimizin farklı alanlarını düzenlemenin bazı spesifik yolları üzerinde beyin fırtınası yapalım. Sabırsızlanıyorum. Düzenli bir alan kendimi daha rahat ve odaklanmış hissetmeme yardımcı olacak. Ders 44. Vücut bölümlerini anlamak. Parmaklarım ellerimin bir parçasıdır. 10 parmağım ve 10 tırnağım var. Doğru. Ellerimizin günlük işler için ne kadar çok yönlü ve önemli olduğunu görmek büyüleyici. Kesinlikle. Sanat veya iletişim yoluyla kendimizi ifade etmemize yardımcı olurlar. Evet, parmaklarımızın becerisi bir enstrüman çalmak gibi karmaşık görevleri yerine getirmemizi sağlar. Kesinlikle. Sanırım ellerimize ne kadar güvendiğimizi çok zaman hafife alıyoruz. Katılıyorum. Onların gücünü ve isteselliğini her gün takdir etmek önemli. Evet, ellerimize iyi bakmak da çok önemli çünkü onlar bizim için çok şey ifade ediyor. Kesinlikle. Nemlendirme ve koruma gibi düzenli bakımlarsa. Günlük rutinlerimizi yerine getirirken ellerimizin sağlığını korumamız gerektiğini birbirimize hatırlatalım.
Ders 45. Birlikte yemek pişirmek. Sebzeler ve etler doyurucu bir öğün için sıklıkla tercih edilir. Kulağa lezzetli geliyor. Ne kadar fırında pişirmeliyiz? Sebzelerin yüksek sıcaklıkta kavrulması genellikle 25-30 dakika kadar sürerken etler farklılık gösterebilir. Çok faydalı. Sebzelerin doğa lezzetlerini ortaya çıkarmak için kavurmayı çok seviyorum. Evet, hazırlaması da çok basit. Sadece zeytinyağı ve sevdiğiniz baharatlarla karıştırın. Kesinlikle. Canlı bir yemek için renkli sebzelerin bir karışımını tercih etmeliyiz bence. Kesinlikle. Hem tadı harika olacak hem de tabakta harika görünecek. Yemek yapmaya başlamak için heyecanlıyım. Deneyeceğimiz belirli tariflere karar verelim. Harika fikir. Mutfakta eğlenceli bir mutfak macerası olacak. Sizlerle birlikte lezzetli sonuçların tadını çıkarmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 46. Sabah ayinleri. Sabah ibadetleri genellikle saat 11'de başlar, ancak akşam ibadetleri de olabilir. İlginç. Sabah gelemeyenler için seçeneklerin olması güzel. Kesinlikle. Çoğu hizmet bir saat sürer. Bu da hızlı ama anlamlı bir deneyim için mükemmeldir. Evet, güne biraz düşünme ve toplulukla başlamanın harika bir yolu. Katılıyorum. Sabah ayinine katılmanın günün geri kalanı için olumlu bir hava yaratabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bir ara birlikte gitmeyi planlayalım ve bakalım nasıl hissedeceğiz. Harika bir fikir gibi görünüyor. Bunu sizinle birlikte deneyimlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de bağlantı kurmanın ve bu deneyimi paylaşmanın güzel bir yolu olacak. Hadi bunu yakında gerçekleştirelim. Ders 47. Yatırım kararları. O zaman biraz düşünmem lazım, paraya da gelme. Bazıları özellikle sağladığı faydalar düşünüldüğünde her kuruşuna değdiğini söylüyor. Doğru. Yaşam kalitemizi veya üretkenliğimizi artırıyorsa buna değebilir. Kesinlikle. Karar vermeden önce artıları ve eksileri tartmak önemlidir. Evet, bazen kaliteye yatırım yapmak uzun vadede para tasarrufu sağlayabilir. Katılıyorum. Bilinçli bir seçim yapabilmek için daha fazla bilgi toplayalım. Harika fikir. Seçenekleri araştırmak kararımızı netleştirmemize gerçekten yardımcı olabilir. Evet, bunu birlikte tartışmak da yeni bakış açıları sağlayabilir. Bu konuşmayı yaptığımıza sevindim. Her açıdan da değerlendirmek önemli. Ders 48. Mutfakta ayarlamalar. Kesinlikle, sizin damak tadınıza göre ayarlayabiliriz. Yemeklerimizi özelleştirebildiğimiz için mutluyum. Harika. Yemek pişirmedeki bu esnekliği seviyorum. Deneyimi daha keyifli hale getiriyor. Evet ve herkesin kendi zevkine göre yemek yemesine olanak sağladığını düşünüyorum. Kesinlikle. Mesela ben yemeğimde biraz daha baharatlı olmasını tercih ederim. Sorun değil. Lezzetini bir adım öteye taşımak için biraz daha baharat veya acı sos ekleyebiliriz. Harika. Ayrıca ekstra bir lezzet katmak için biraz taze ot eklemeyi çok isterim. Kulağa çok lezzetli geliyor.
Pişirmeye başlamadan önce tüm malzemelerin hazır olduğundan emin olalım. Kesinlikle. İkimizin de seveceği bir yemek yaratacağım için heyecanlıyım. Ben de. Birlikte yemek yapmak çok eğlenceli olacak. Ders 49. Müzikal miras. Yaratıcı dehası azalmadı. Aksine Beethoven en ünlü eserlerinin çoğunu yaşamının ilerleyen dönemlerinde yarattı. Çok etkileyici. Zor koşullarda bile yeteneğin nasıl parlayabildiğini gösteriyor. Kesinlikle. Isıtma kaybına rağmen böylesine güzel müzikler besteleyebilme yeteneği inanılmaz derecede ilham verici. Evet, bu da kişinin mesleğine olan azminin ve tutkusunun gücünü ortaya koyuyor. Katılıyorum. Beethoven'in mirası bugün de dünyanın dört bir yanındaki müzisyenlere ilham vermeye devam ediyor. Kesinlikle. Müziğinin yüzyıllar sonra bile hala insanlarda yankı bulması şaşırtıcı. Evet, onun hayatını tartışmak, sanatı daha da çok takdir etmemizi sağlıyor. Büyük başarılara ulaşmak için zorlukların üstesinden gelen diğer sanatçıları daha yakından inceleyin. Bunun için çok heyecanlıyım. Online hikayelerinden öğrenilecek çok şey var. Ders 50. Sabah ayinleri. Ülkemiz ve halkımız için dua etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zor zamanlarda bu önemli. Çok güzel bir duygu. Bu tür anların toplulukları nasıl bir araya getirebildiğini seviyorum. Evet, Ronald Reagan'in Normandiya'daki konuşmasını hatırlıyorum. Birlik ve umuda vurgu yapıyordu. Kesinlikle. Sözleri derinden yankılandı ve bize dayanışmanın değerini hatırlattı. Kesinlikle. Zorlu zamanlarda bir araya gelmek güç ve teselli sağlayabilir. Vaadin. Evet, bu anları düşünmek ortak insanlığımızı hatırlamamıza yardımcı oluyor. Bu birlik ruhunu günlük hayatımızda da canlı tutalım. Ben de katılıyorum. Birlikte olumlu bir etki yaratabiliriz. Ders 51. Öğretim ödülleri. Çok fazla öğrencim yok. Eskisi kadar çok değil ama yine de ders vermeyi çok ödüllendirici buluyorum. Bu gerçekten takdire sayan. Öğrenci sayısının onların hayatları üzerindeki etkinizi azaltmadığına inanıyorum. Kesinlikle. Her öğrenci kendine özgü bakış açısını getiriyor ve küçük bir sınıf bile derin bağlar kurulmasını sağlayabilir. Evet, bu bağlantılar onların öğrenme deneyimlerinde önemli atılımlara yol açabilir. Kesinlikle. Bir öğrencinin zor bir konuyu nihayet kavradığı anları çok seviyorum. Hayal edebiliyorum. Onların büyümesini ve gelişmesini görmek inanılmaz derecede ödüllendirici bir duygu olmalı. Kesinlikle. Zor günlerde bile beni motive eden şey küçük zaferlerdir. Bu bakış açısını çok seviyorum. Eğitimde bu tür küçük başarıları kutlamak çok önemli. Evet, öğretmenlik yolculuğumuzda birbirimizi cesaretlendirmeye devam edelim. Bu, doyurucu bir yoldur. Ders 52. Alisleri seçenekleri. Mahallemizin yakınındaki Alice Veris merkezi nasıl? Alice Veris için birçok seçenek var. Harika görünüyor. Keşfedilecek çeşitli mağazalar sunan alışveriş merkezlerini seviyorum. Kesinlikle.
Giyimden elektroniğe her şeyi tek bir yerde bulabiliyoruz. Evet, vitrinlere bakmak ve yeni şeyler keşfetmek her zaman eğlencelidir. Ayrıca, özellikle indirim zamanlarında genellikle iyi fırsatlar da bulunabiliyor. Kesinlikle. Uygun fiyatlı ürünler yakalamak için mükemmel bir fırsat. Bu hafta sonu alışveriş günü planlayıp bunu denemeli miyiz? Bunu çok isterim. Odaklanmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğinin bir listesini yapalım. Harika fikir. Birlikte neler bulabileceğimizi görmek heyecan verici olacak. Ders 53 Organizasyonel ipuçları. Alaninizi düzenlemenin ilk etapta da ginikliğin birikmesini nasıl önleyebileceğini görebiliyorum. Kesinlikle. Bir sistemin olması düzeni sağlamayı çok daha kolaylaştırır. Evet, düzenli olarak da ginikliği gidermek, işlerin bunatıcı hale gelmesini önlemeye yardımcı olabilir. Kesinlikle. Düzenli bir ortamda kendinizi ne kadar daha rahat hissettiğinize şaşıracaksınız. Katılıyorum. Her hafta biraz zaman ayırıp organize olmanın büyük fark yarattığını gördüm. Evet, her şey yerli yerinde olduğunda insana bir başarı duygusu veriyor. Bence mekanlarımızı birlikte ele almak için biraz zaman ayırmalıyız. Kulağa eğlenceli bir proje gibi geliyor. Bu süreçte birbirimizi motive edelim. Birlikte neler başarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 54 Cadılar Bayramı eğlencesi. Ön verandamda duran kapı, küçük bir hayalet ve sevimli bir cadı. Çok tatlı görünüyor. Yaratıcı süslemelerin Cadılar Bayramı ruhuna nasıl katkıda bulunabileceğini seviyorum. Kesinlikle. Mahallenin her yerinde senlik havası estiriyor ve şeker toplayanlar için davetkar bir ortam yaratıyor. Evet, farklı kostümleri ve süslemeleri görmek çok eğlenceli. Bu yıl nasıl giyineceğinizi düşündünüz mü? Klasik cadı rolünde gitmeyi düşünüyorum. Basit ama her zaman ilgi görüyor. Kulağa eğlenceli geliyor. Sanırım ürkütücü bir ses seçeceğim, mesela bir vampir. Harika. Eğlenceli bir fotoğraf fırsatı için kostümlerimizi koordine etmeliyiz. Kesinlikle. Bu Cadılar Bayramı'nda senlikli anları ölümsüzleştirelim. Ders 55 Finansal planlama. Böylece etkili bir şekilde yönetebiliriz. Bunun mali sonuçları konusunda da endişeliyim. Endişelerinizi anlıyorum. Aldığımız her kararda bütçemizi göz önünde bulundurmamız çok önemli. Evet, özellikle de takip etmezsek maliyetler hızla artabiliyor. Kesinlikle. Önceden planlama yapmak, daha sonra beklenmedik sürprizlerle karşılaşmamızı önlemeye yardımcı olabilir. Katılıyorum. Herhangi bir masrafa hazırlıklı olmak için detaylı bir bütçe yapalım. Kulağa akıllıca geliyor. Net bir finansal plana sahip olmak stresi azaltabilir ve odaklanmamızı saklayabilir. Evet, ayrıca harcamalarımızı gerçekten önemli olan şeylere önceliklendirmemize de yardımcı olabilir. Kesinlikle. Bence finansal hedeflerimizi birlikte gözden geçirmeliyiz. Ben de katılıyorum. Birlikte sağlam bir plan oluşturalım. Ders 56 Banyo temelleri. Banyoda başka eşyaları da saklıyoruz. Temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu bir ilaç dolabı var.
Vaadin. Kesinlikle. İlk yardım malzemeleri ve tuvalet malzemeleri gibi şeylere hızlı erişim sağlamak önemlidir. Evet, elimizde ne olduğunu ve nelerin yeniden stoklanması gerektiğini düzenli olarak kontrol etmek iyi bir fikirdir. Katılıyorum. Dolapları düzenli tutmak banyoda oluşabilecek dağınıklığı önleyebilir. Kesinlikle. Ayrıca halihazırda sahip olduğumuz ürünlerin aynısını satın almamızı da önleyebilir. Evet, kategorilere göre düzenlemek ihtiyacımız olanı bulmamızı kolaylaştırabilir. Harika fikir. Banyo malzemelerimizi düzenlemek ve düzenlemek için bir gün planlayalım. Sabırsızlanıyorum. Temiz bir mekan her zaman ferahlatıcı hissettirir. Ders 57 Moda seçimleri. Az önce çizgili bir tişört aldım. Harika. Artık farklı kıyafetlerle kombinleyebilirsin. Harika. Çizgili gömlekler çok yönlüdür ve kolayca sık veya günlük kullanıma uygundur. Kesinlikle. Hem günlük hem de yarı resmi görünümlere eğlenceli bir dokunuş katabilirler. Evet, sık bir görünüm için kot pantolon veya eteklerle kombinlenebilmelerini de seviyorum. Kesinlikle. Yeni gömleğin için aklında özel bir kıyafet var mı? Sık bir görünüm için yüksek bel kot pantolon ve bilekte botlarla kombinlemeyi düşündüm. Kulağa harika geliyor. Asla modası geçmeyen klasik bir kombinasyon. Evet ve bunu ideali takılarla tamamlamak için sabırsızlanıyorum. Bence bu tüm kombini daha da sık hale getirir. Hadi aksesuarlar için bir alışveriş gezisi planlayalım. Ders 58 Is-Yasam dengesi. Is ve eğlence arasında her ikisini de etkili bir şekilde dengelemek için önerileriniz var mı? Oda bölücüleri veya perdeler kullanmanın her aktivite için ayrı alanlar yaratabileceğini düşünüyorum. Harika bir fikir. Isle dinlenmeyi birbirinden ayırmaya yardımcı olur, odaklanmayı kolaylaştırır. Evet, aynı zamanda mekanın estetiğini de artırabilir, daha düzenli hissettirebilir. Kesinlikle. Özel bir çalışma alanına sahip olmak, boş zaman alanlarını konforlu tutarken üretkenliği artırabilir. Katılıyorum. Sadikli bir is-yasam dengesi sağlamak için sınırlar koymak sar. Evet, tükenmişliği önlemeye yardımcı olabilir ve boş zamanlarımızda kendimizi yeniden şarj etmemizi sağlar. Kesinlikle. Uyumlu bir yasam alanı yaratmanın daha fazla yolunu keşfedelim. Sabırsızlanıyorum. Çok verimli bir proje olacak. Ders 59 Spor ilhamı. Borg'un kariyeri İsveçli tenisçiler için bir katalizör oldu. Onun izinden gidenler onu kahramanları olarak gördüler. Gerçekten ilham verici. Tek bir sporcunun tüm bir nesli nasıl etkileyebildiği inanılmaz. Kesinlikle. Basarileri birçok kişiyi İsveç'te tenise ciddi olarak yönelmeye teşvik etti. Evet, bu durum sporda ve diğer alanlarda rol modellerin önemini vurguluyor. Kesinlikle. Birinin en üst seviyede başarılı olduğunu görmek, diğerlerini de daha iyiye ulaşmak için çabalamaya itebilir. Katılıyorum. Merasi'nin bugün bile genç sporculara ilham vermeye devam ettiğini görmek büyüleyici.
Evet, hayallerimize ulaşmada özverinin ve Siki Çalisman'ın gücünü bize hatırlatıyor. Alanlarında önemli etkiler bırakmış sporcuların daha fazla hikayesini keşfedelim. Bunun için çok heyecanlıyım. Onların yolculuklarından öğrenilecek çok şey var. Ders altmış manzaralı manzaralar. Güzel patikaları kulağa harika geliyor. Oraya nasıl gidebiliriz? Dogu'dan patikanın basına giden manzaralı bir yol olduğunu düşünüyorum. Bu onu daha da çekici kılıyor. Harika görünüyor. Yol boyunca güzel manzaralar sunan bir yolculuğu seviyorum. Evet, manzaranın fotoğraflarını çekmek için çeşitli noktalarda durabiliriz. Kesinlikle. Deneyimimizi zenginleştirecek ve Doba'nın güzelliğini takdir etmemizi sağlayacak. Katılıyorum. Bu patikalarda yürüyüş yapmak bize Doga'yla bağlantımızı koparıp Doga'nın tadını çıkarma fırsatı verecek. Bu macerayı sabırsızlıkla bekliyorum. İhtiyacımız olan her şeyi yanımıza aldığımızdan emin olalım. Evet, kesinlikle unutulmaz bir deneyim olacak. O güzel patikaları keşfetmek için sabırsızlanıyorum.